Merhabalar, bu videomda görmüş olduğunuz, benim de severek kullandığım bu rafya ipten makrome tekniğiyle çantanın yapılışını anlatıyorum. 3,5 metre kestiğim 26 tane rafya iplerini ikiye katlayıp tam ortasından çanta sapına yerleştiriyorum. Başlangıç düğümüyle bu şekilde bağlıyorum. Başlangıç düğümü ve kara düğümün nasıl yapıldığını daha detaylı öğrenmek için yukarıda bıraktığım yeni başlayanlar için makrame düğüm teknikleri videomu izleyebilirsiniz. Dört tane ipi başlangıç düğümüyle bu şekilde bağlayıp geri kalan 22 ipi daha bu düğümle bağlıyorum. 26 ipi tamamladıktan sonra en sondaki 4 ipi kara düğüm tekniğiyle düğümlüyorum. Birinci kara düğümü yaptıktan sonra yanındaki 4 iple tekrar kara düğüm yapıp bu sırayı bu şekilde kara düğümle tamamlıyorum. Sonuncu kara düğümü de yapıyorum. Ve bu kara düğümü yaptıktan sonra ikinci sıraya geçiyorum. Şimdi burada 2 tane kara düğüm var. Her yeni düğüme geçerken sağ taraftaki kara düğümün en solundaki ipi ikinci kara düğümü sağ ipinin altına getirip şu şekilde çapraz oluşturuyorum. Ve ikinci kara düğümün en sağındaki bir ipi kullanarak yeni bir kara düğüm yapıyorum. Bu defa üçüncü kara düğümün en sağındaki ipi ikinci kara düğümün en solundaki ipin üstüne getirip yeni bir kara düğüm daha yapıyorum. Her kara düğümün arasında mutlaka bir çapraz görünüm oluşmak zorunda. Şimdi tekrardan dördüncü kara düğümün en sol ipi altta ve beşinci kara düğümün en sağ ipi onun üstünde olacak şekilde dördüncü kara düğümün altına yeni bir kara düğüm daha yapıyorum. İki kara düğüm arasında çapraz görünümün olabilmesi için mutlaka her yeni düğüme geçerken ipleri bu şekilde konumlandırmaya dikkat edin. Tüm sırayı bu şekilde yapıyorum.
Üçüncü sıraya geçtim ve daha net anlaşılması için daha yavaş bir şekilde tekrar gösteriyorum. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde ördüm. Şimdiye kadar toplam 3 sıra yaptım. Aynı düğüm tekniğiyle 17 sıra daha yapıyorum. Ve toplam 20 sıra ördüm. 3 metre yeni bir ip kesiyorum. 15 santim kadar ucundan pay bırakarak bu şekilde sabitliyorum. Alttaki ipleri bu sabit ipe çift sarmal düğüm tekniğiyle son ipe kadar düğümlüyorum. ...80 santim bir tane yeni ip kesiyorum ve ikiye katlıyorum. Ve tam ortasından buradaki boşluktaki ipe başlangıç düğümüyle bağlıyorum. Sonra tekrar sabit ipe alttaki ipleri çift sarmal düğümle bağlamaya devam ediyorum.
Buradaki boşluğa tekrar 80 santim bir tane yeni ip ekliyorum ve çift sarmal düğüm yapmaya devam ediyorum. Bu defa aradaki boşluk daha geniş olduğu için 2 tane 80 santim ip ekliyorum. Siz de kendi ördüğünüz çantanın bu aralardaki boşluk genişliğine göre ip sayılarını arttırabilirsiniz. Dediğim gibi ara boşluklara 80 santim ipler ekleyerek tüm sırayı düğümlüyorum. Birinci sıra bitti, şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bu ip ilk başta sabitlediğimiz 3 metrelik ip. Tekrardan ikinci sırayı da sonuna kadar çift sarmal düğümle bağlıyorum. Bu defa aralarda boşluk olmadığı için ip eklememize de gerek kalmıyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde düğümlüyorum. İkinci sıra sarmal düğümü de bitirdikten sonra bu şekilde görünüyor. Tüm aşamalarıyla bir tane daha aynısından yaptım ve buradaki sarmal düğümlerin altından iki parçayı birleştirme aşamasına geçiyorum. İki parçanın arka yüzleri üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ve en üstteki 4 iple kara düğüm yaparak birleştirmeye başlıyorum. Ortadaki iki ip sabit kalacak. Bir tane sağdan ve bir tane soldan birer ip alıp kara düğümler yaparak kapatmaya başlıyorum. Bu kapatma düğümlerini yaparken çantanın tabanında boşluk kalmaması için kara düğümleri sıkma aşamasında bu şekilde iki parçayı örtüştürün ve o şekilde düğümleri sıkın. Çantanın alt kısmının yarısını kapattım. Diğer kalan kısmı da tam anlaşılması için tekrar göstereceğim. Ortadaki iki ip sabit. Bu şekilde yanlardan birer tane alıp kara düğümleri yapıyorum ve çantanın altını bu şekilde kapatmaya devam ediyorum.
şekilde sonuna kadar düğümlüyorum. Kapatma düğümleri bittikten sonra taban kısmı bu şekilde görünüyor. Çantanın içi de bu şekilde. Püskül kısımlarını istediğiniz uzunlukta kısaltabilirsiniz. İpleri kısalttıktan sonra aralarına ahşap boncuk ekledim. Bu aşama tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bu şekilde daha çok beğendiğim için boncuk takıyorum. Ve işte çantamız hazır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamını görebilmek için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki proje için fikirlerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.